Peki bu sene için çok zorlanacak burçlar hangileri? Plüton artık Kova'da, Neptün Koç'a geçiyor, Satürn Koç'a geçiyor, Uranüs İkizlere geçiyor, Jüpiter Aslan'a geçecek 30 Haziran'da. Peki finansal olarak baktığımızda böyle bir sürü tutulma var ya, hep de güneş tutulmaları var. O kadar çok öngörüm var ki Meltem. Hadi anlat bize. Çünkü bir tanesi altın. Altın ama yine de günün sonunda bence. Peki gümüş için var mı? Çünkü filler tepişiyor, çimler eziliyor. Şimdi Trump tırnak içinde biraz kudurdu. Türkiye için etkileri olacak mı peki? Bu tutulmaların. Çok önemli etkileri var. İran yükselen aslan, Almanya yükselen aslan baktığımız zaman. Biz yükselen yengeciz. Şimdi yükselen yengeçler için risk şudur. Z kuşağı istemeyecek bu tarz bir liderlik stilini. Nasıl bir stil bekliyor mesela Z kuşağı? Hümanist, evrensel düşünen, kardeşlik bilinci olan, özgürlükçü, etiketlemeyen, özgürlük kazanacak bütün dünyada. Efendim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Meltem Acet. Size güzel bir haberim var. İki güzel haberim var hatta. İlki 50.000 aboneyi geçtik efendim. Hep birlikte geçtik ve ikinci güzel haberim de hepinizin ısrarla sorduğu, merak ettiği o isimle birlikteyiz bu hafta. Astrolog yazar Barış Özkarış bugün konuğum olacak. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk Nihayet Meltem. kavuştuk. Kavuştuk. Bayağı zaman geçmişti, özledim. Evet, Temmuz Ağustos Açıkçası. gibi yapmıştık ve sen o sıralar kitabını yazıyordun. Ve Evet. nihayet şimdi izninle izleyicilerimize de göstereceğim. Tabii ki. Efendim muhteşem bir kitap yazdı. Gerçekten bir emeği tutuyorum şu anda elimde. Denge, idrak, irade. Burada sembolü de var çok güzel bir şekilde. evet. Sen de sonra anlatırsın. Ve bu arada yine izleyicilerimizle şunu da paylaşmak istiyorum. Sevgili Barış o kadar gönlü bol ki gelirken bunu benim için imzaladı ama sizler için de 3 kitap daha imzaladı. Eğer yorumlara siz de denge, idrak, irade yazarsanız 3 kişiye ben de bu kitaptan göndereceğim. Barış çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür Kitapların ediyorum. de gerçekten hikayesini de senden dinlemek istiyorum. Neden denge, idrak, irade diyoruz? Şöyle söyleyeyim, aslında benim yıllardır söylediğim bir şeydi. Bu öğrencilerime söylüyordum. Diyordum ki bu hayatta sadece astrolojide de değil, kutsal bir üçlü vardır diyordum. Denge, idrak ve irade nedir diye tabii bana soruyorlardı ve ben de açıklıyordum. Diyordum ki biz bir denge dünyasında yaşıyoruz. Bir dualizm dünyası ve içinde bir denge var. Hatta adaletten bile önce geliyor çoğu kez denge. Ve bunu anlamak için farkındalığa yani idraka ihtiyacımız var dengeye hizmet edebilmek için ve de iradeye ihtiyacımız var. Özgür irademize ihtiyacımız var diyordum ve bu bir slogana dönüşmüştü aslında. Öğrencilerim hepsi biliyordu. Denge, idrak, irade niye bunun kitabını yazmıyorsunuz diye bana soruyorlardı. Ama zamanı gelmemişti. Çünkü orada başka kitaplar yazdım biliyorsun. Ben zamanı gelen kitapları yazmayı seviyorum. Yani hani eşref vakti derler ya eskiler. Hazır olmak Hazır gerekiyor. olmak yani benim de hazır olmam gerekiyor. Okuyucunun da hazır olması gerekiyor. Aslında hepimizin aynı anda hazır olmamız gerekiyor. Ben senkronizasyona çok inanırım. Eş zamanlılığa. Zaten astrolojide eş zamanlılıktır aslında. Benim için de zamanı gelmişti bu kitabın yazmanın. Peki bunu astrolojiyle nasıl bağladın? Denge, idrak ve irade nasıl bağlanıyor astrolojiye? Çok iyi soru. Şöyle söyleyeyim her şeyden önce. Aslında denge, idrak, irade her yerde. Yani sadece astrolojide değil. Dinlerin bize anlattığı şeyin içinde de var. Yani baktığımız zaman neyi tarif eder? Mesela dengemizi sağlayacak işte oruç tutmak mesela. Nefsi terbiye etmek için gibi ya da zekat vermek, bize ait olanı paylaşabilmek Paylaşmak. gibi. Yani dinde de var, psikolojide de var. Kişilik bütünlüğüne ulaşmak için diyor ki psikologlar, alt kişiliklerinizi dengeli bir bütün olarak kullanmanız gerekiyor diyor. Astrolojide de var. Çünkü doğum haritamızdaki gezegenler arketipler yani prototipler. Şöyle bir gerçek var. Aslında bunlar yukarıdaki gezegenler değil. Yani astronomide evet yukarıdaki gezegenler ama astrolojide yukarıda olduğu kadar aslında içimizdeki gezegenlerdir. Yani alt kişiliklerimizdir. Hepimizde var bu. Hepimizde vardır ve her hepimizin haritasında da vardır. Mesela güneş işte özümüzdür, kimliğimizdir. O evlerden mi Bizim. bahsediyoruz burada alt kimlikler derken? Evler de başka bir şeydir. Onlar da konuları anlatır, hayatımızın alanlarını anlatır. Aslında esas olan gezegenlerin anlattığı alt kişiliklerdir, açılar. O alt kişilikler arasındaki etkileşimdir. Aynen bir romanda olduğu gibi. Yani gezegenler o romanın karakterleridir. Açılar o karakterler arası diyaloglar ve arasındaki aksiyondur. Evler de konulardır. Mesela 2. ev parayla ilgili konulardır, 7. ev evlilikle ilgili konulardır. Biz bu arketipleri yani alt kişiliklerimizi doğru anlarsak dengeye ulaşabiliriz. Yani
Şu aslında denge, idrak, irade demeye çalıştığım şey. Kişilik bütünlüğüne ulaşmak demek. Gestalt terapisinde de bu vardır, bilenler bilir. Alt kişilikleri bir masaya oturtursun adeta, birbiriyle konuşturursun ve onları dinleyip anladığın zaman bütün olursun. Hepimizin en büyük hatası, bazı alt kişiliklerimizi bastırırız. Sesini duymayız. Mesela içimizdeki küçük çocuk şefkat ister, merhamet ister, koşullara bağlı olmadan koşulsuz sevgi ister. Ayla sembolize edilir bu. O çocuğu duymazsak, o çocuğu çok edilgen bulursak, zayıf bulursak, o orada sesini duyurmak için uğraşmaya devam edecektir hayatımızda. Çoğumuz güçlü olmak için bazı alt kişiliklerimizi bastırıyoruz, bazılarını fazla abartıyoruz. Aslında ne kadar güzel bir farkındalık bahsettiğin. Çoğu kimse çünkü içindeki o küçük çocuğu Duymuyoruz. Evet, duymazdan geliyoruz. Oysaki o çığlık çığlığa bağırıyor değil mi bazen? Tabii, çünkü sistem bize bunu öğretmiş. Diyor ki güçlü ol, kuyruğu dik tut. Yoksa başarılı olamazsın, yoksa kimse sana istediklerini vermez dediği Ciddi için. ol, olgun davran. Evet, Böyle davran, bu kalıplara uygun davran. etiketlere uygun davranıyoruz. Ve etiketler modern astrolojide artık yok. Modern psikolojide yok. Modern tıpta eskisi kadar yok. Yani artık etiketlerin olmadığı bir döneme gidiyoruz. Eskiden etiketler vardı. Hatırlıyor musun? Eski filmler. Cool insan Hı tipi. hı. İşte Evet. duygularını belli etmez, hep güçlü durur. Aslında o cool değil. O psikolojik olarak sorunlu insan tipi. Duygularını ifade Evet. edemeyen ve Çünkü yaşayamayan. duygusal farkındalığı düşük, duygularını dışa vurma konusunda yetersiz. Orada psikolojik sorunu var. O cool falan değil aslında. O alt kişiliğini bastırmış, içindeki o küçük çocuğu göstermek istemiyor ve böyle heykel gibi duruyor. Ağır yürüyor, ağır konuşuyor. Evet. Değil mi? Bunlardır hep bizdeki. Biz rol modelleri bile başı. aslında bize yanlış gösterildi ve yanlış şeyleri rol model aldık. Mesela bir kitabımda söylemiştim, mesela Türkiye'de baktığımız zaman dizilere falan geçmişteki kadınların, genç kızların rol model aldığı tipler de aslında psikolojik olarak sorunlu. Genç erkeklerin rol model aldığı Doğru. tipler de sorunlu. Mesela Hürrem Sultan, Bihter, Eyşan Ezel'deki. Bunlar problematik kadın tipleri, psikolojik sorunları var. Güçlü değiller aslında. Hepsinin bir Kurnazlık güç değildir. Ya da işte kıskanmak, intikam almak, kin tutmak, bunlar güçlü bir karakteri göstermez. Bunlar psikolojik sorunu gösterir. Rol modellerimiz bile yanlıştı. maalesef. Maalesef. İşte bütün bunlara meydan okumak için yazdım bu kitabı aslında. Allah ellerine sağlık. Ben de hemen okuyacağım ve içinde burç burç Evet. anlatıyorsun. Burçların kendine sorması gereken sorular, değil mi? O Evet, dengeyi, evet. o idrakı yakalayabilmek için yaptığın ödevler de var içinde. Ödevler. Bu Verdiğin ödevleri ödevler kendim var. de yapıyorum Sen bu de yapıyor arada. musun? Bir Kesinlikle. kova burcu olarak. Ben bir guru değilim. Ben bir ahlak bekçisi değilim. Ben mükemmel değilim. Hiçbirimiz değiliz. Zaten gurulara falan hiç inanmam. Çocukluğumdan beri onu da söyleyeyim. Çoğu sapık çıktı biliyorsun. Tabii. Guru diye geçinen tiplerin dünya tarihinde, tarih boyunca. Ben mükemmel değilim. Ben de dengeyi arıyorum. Ben de farkındalık kazanmaya çalışıyorum. Ben de irademi kullanmaya. Aslında bu kitabı hem kendim için hem herkes için yazdım. Umuyorum okuyan Öyle herkese diyeyim. şifa olsun. Çok teşekkürler. İnşallah öyle olur. İnşallah öyle olur. 2026'dan da biraz bahsedelim. Tabii ki. Çok hızlı bir seneyi geride bıraktık. Yani neye uğradığımızı şaşırdık. Ama 2026'ya da bakıyorum notlarıma. Güneş tutulması var Şubat ayında. Merkür balık retro var. Var da var. Var da var. Başak ay tutulmaları, Ağustos'ta bir tutulma daha. Neler bekliyor bizi? Önce Şubat'tan başlayalım. Nedir bu tutulmaların anlamı bizim için, dünya için? Şöyle söyleyeyim, hep aslında bahsediyorum. Her şeyden önce negatif kodlamak istemiyorum, bunu söyleyeyim. Çünkü neyi kodlarsak onunla senkronize oluyoruz. Yani kolektif bilinç mesela savaşları kodladığı zaman savaşlarla senkronize oluyor. Felaketleri kodladığında felaketlerle senkronize oluyor. Ama diyeceğim, ihtimaller var. Şöyle ihtimaller, bir kere bütün ağır gezegenler burç değiştirmek üzere. Hangileri mesela? Çoğu değiştirdi zaten. Plüton artık Kova'da 2043'lere kadar. Neptün Koç'a geçiyor. Yine 2040'lara kadar Koç burcunda olacak. Satürn Koç'a geçiyor. 2,5-3 sene Koç burcunda olacak. Uranüs ikizlere geçiyor 2032'ye kadar orada. Jüpiter Aslan'a geçecek 30 Haziran'da 1 yıl orada. Bunların hepsi eril burçlar. Bu erkek demek değil bu arada, kimse yanlış anlamasın. Dışa dönük burçlar. Daha Yani şirin burçlar. daha fevri, daha bir şeyleri değiştirmek isteyen, daha atak ve girişim yapacak burçlar. 2026 bir girişim yılı. Yani Bir girişimciler inisiyatif mi yılı. kazanacak? O anlamda mı Aslında okumalıyız bunu? hepimiz için geçerli. Bütün dünya için tuttuğunu koparanların yılı. Ama bunu şu anlamda söylemiyorum, işte agresif ol, saldırgan ol değil. Hakları için mücadele eden,
Hedefini net belirleyenlerin yılı olacak bu yıl. Koşan, Çünkü daha önce çalışan, böyle emek değildi. veren ve uğraşan Bravo, kişilerin. emek veren, çaba, kader, gayrete aşıktır derler ya. Hani şey gibi bir yıl değil. Şimdi Neptün balıktayken hepimiz ne yaptık? Yan gelip yattık biraz. 2011-2025 arası. Şey dedik, Mevlam kayıra saldım çayıra dedik. İşe döndük. Pandemide ekmek yaptık, aydınlandık. Şimdi diyor ki dışa dönün diyor. O dönem geçti diyor. Başka bir döneme gidiyoruz yani şu anda. O dönem geçti, dışa dönün, dışta kendinizi bulun diyor. İçte yeterince kendinizi aradınız diyor. Dışa dönün şimdi, inisiyatif alın, sorumluluk alın, elinizi taşın altına koyun diyor. Ve aksiyon zamanı. Aksiyon. Full aksiyon hem de öyle diyeyim sana. Ama bu tabii dünya için, liderler için bir risk taşıyor. Çünkü fazla aksiyon onları daha agresif yapabiliyor, daha fevri yapabiliyor, daha bencil yapabiliyor. Amerika'da gördüklerimiz Şimdi aklımdan gibi. geçiyordu. Gözünden Zaten anladım. evet, bir Venezuela ile başladık bu seneye bir Gözünden aksiyonla. prompter gibi bir Trump Geçti. yazısı okudu. Öyle diyeyim sana. Oradan Şimdi, başlangıcı yaptık diyorsun. Trump 2026'da. mesela yükselen aslan haritasında. Hmm. Şimdi baktığımız zaman mesela ülkelerin de yükselen aslan olanları var. İran yükselen aslan, Almanya yükselen aslan baktığımız zaman. Biz yükselen yengeciz. Yunanistan yükselen yengeç, Türkiye yükselen yengeç, Meksika yükselen yengeç. Şimdi yükselen yengeçler için risk şudur: yönetim değişimi, lider değişimi gibi sonuçların ortaya çıkabileceği riskler vardır ki Venezuela'da bu yaşandı ve Meksika'da da ortalık karıştı. Yükselen aslan olanlar için de risk şudur: savaş riskidir. Yani İran, Almanya, Rusya'nın yükseleni aslan mesela. Tam Rusya'yı soracaktım. Ve o da Trump'ın aslan. yükseleni aslan. Şimdi Trump tırnak içinde biraz kudurdu. Hani Biraz dedelerimiz mı? öyle derdi ya. Hani artık ayıp olmasın diye biraz diyorum seyirciye. Bayağı kudurdu. Şimdi bu ego şişmesi yükselen aslanlar için bu sene çok tehlikeli. Çünkü Kovada tutulma var 17 Şubat. Aslan'da tutulma var Ağustos ayı ve Güney Ay düğümü Aslan'a geçecek Ağustos ayında yine. Güney Ay düğümünün oraya geçmesi diyecek ki aslanlara, Jüpiter de Aslan'a geçecek 30 Haziran'da, diyecek ki egonuz çok şişti, bir durun diyecek. Şimdi bu Trump'ın egosu mesela bence çok şişecek, daha da şişecek. Daha da şişecek Patlayana diyorsun. kadar. Hani bir balığa da çok yem verirsen Allah korusun şişer patlar ya. Öyle bir patlama bekliyorum ben onda, öyle diyeyim sana. Yani bu tutulmalara doğru Ağustos ayı ve sonrasında maalesef hem savaş riski tabii ki var ama bu şişen egoların patlama riski de var. Patlama Öyle derken acaba yani bedel ödeyecek. bedel ödeyecek anlamında mı? Evet. Bedel ödenir. Çünkü aşırıya giden birinin hep bedeli yok mudur? Mesela aşırı yemek yediğimizde, aşırı uyuduğumuzda, bir şey aşırı yaptığımız zaman, yani dengeyi kaybettiğimizde bedel öderiz. Sistem aşırılığı sevmez. Sistem aşırıya der ki çok aşırıya kaçtın, dengeye gel tekrar. Dengeleneceksin. Sistem hiçbir zaman aşırılıktan hoşlanmaz. Bir balık türünün sayısı çok arttığında, Shyamalan'ın bir filminde vardı, izlemiştim. Bir oradaki yosun benzeri algler var. Zehir veriyor suya ki o balık türü ölsün diye. Daha fazla çoğalmasın Sistem diye. aşırılığı sevmez. Hiçbir zaman sevmemiştir. Aşırılık cezalandırılır. Türkiye için etkileri olacak mı peki? Bu tutulmaların. Çok önemli etkileri var. Bir kere 17 Şubat Kova burcunda bir tutulma var. Güneş tutulması. 3 Mart'ta Başak burcunda var ama 17 Şubat'taki bizim için çok önemli. Nedir o? Kovadaki tutulmalar, 1980'de Kova Aslan aksında tutulmalar var. Türkiye'de darbe oluyor. Hemen ondan 19 sene sonra tekrar Aslan Kova burcunda tutulmalar var. 1999'da büyük bir Deprem deprem oluyor. yaşıyoruz. 2016'da tutulmalar Kova ve Aslan burcunda, darbe girişimi ve terör var. Şimdi 17 Şubat'ta bir daha var. Kova burcunda Ağustos ayında da bir daha var. Risk nedir? İstatistiki olarak, astrolojik olarak maalesef diyeceğim, doğal afet ve güvenliği tehdit eden durum riski var. Şubat ve Ağustos aylarında bekliyorsun. Şubat ve Ağustos riskli. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yani devletin dikkat etmesi gerekiyor. Bizlerin de provokasyona açık olmamamız gerekiyor. Çünkü sosyal medya da çok tehlikeli bir şeye Çok. dönüştü biliyorsun. Çok. İnsanlar Yani bir linçlenebiliyor. deli ufacık bir taş şeyle. atıyor bir kuyuya, 40 akıllı çıkaramıyor Çıkartamıyor. cidden. Çok Dikkat haklısın. etmemiz gerekiyor. Gaza gelmeyelim ya. Astrolojide bir de Barış ne hoşuma gidiyor biliyor musun? Öyle bir analiz yapıyorsun ki sen mesela. Hı hı. Biraz ekonomiye benzetiyorum. Ben de Çok ekonomistim benzer bu biliyorsun. arada, Trend biliyorum. analizi yapmak gibi. Yani geçtiğimiz Bravo. yıllara bakıyorsun ya da 200 yıl öncesine gidiyorsun. Bravo. Aynı gezegen duruşları, işte yıldızların açıları
en son ne zaman olmuş o tarihi anları inceleyip neler olabileceğine bakıyorsun. Bu bana gerçekten çok enteresan geliyor. Trend analizine çok benzer, öğrencilerime de hep böyle anlatırım. Tam doğru kavramı söyledin. Çünkü biz geçmişe bakıp geleceği tahmin etmeye çalışırız. Geleceği sadece Allah bilir. Tabii ki. Ama biz geçmişten geleceği öngörmeye çalışırız. Aslında doğrudan geleceğe bakmayız biz. Geçmişe bakarız. Çok doğru söyledin o yüzden. Çünkü hep tekerrürden ibaret değil mi? Bu Tabii bütün tekrar yaşadıklarımız. edecek. Mesela eski bir seminerimde vardı 2018'de. Şimdi geçen gün paylaştım hatta sosyal medyada. Şey diyorum, araştırma yapmışım o dönem. İşte Orta Çağ'daki diyorum veba 2020'de tekrar edebilir diyorum. Sonra insanlar bana mesaj attılar. Siz bunu nereden bildiniz? Geçmişe baktım. Aynı Çünkü yıl. aynı gezegen hareketleri var. Orta Çağ'da vebanın başladığı yerde aynı gezegen hareketleri var ve biz korona yaşadık ve yine Çin'de başladı. Ona kadar aynı. Sistem, Bir şekilde bir şeyler simülasyon ifade gibi. evet, simülasyonda yaşıyor gibiyiz. Biz bir simülasyondayız. Peki buna bakacak olursak bu 17 Şubat'taki güneş tutulması, Kova burcunda tutulma bir de yaşanıyor. En çok hangi burçlar etkilenecek? Başta kovalar, tabii ki aslanlar karşıt burcu olduğu için, kovanın özellikle daha sonlarına doğru doğmuş olanlar, yani hani biliyorsun 20'sinde 21'inde geçer ya burçlar, biraz daha Şubat'ın 18'e 19'una doğru yaklaşanlar çok etkilenecekler. Sen de Kovasın. Ben 25 Ocak ben kurtardım. Ama yine de Kovalar Ben çok oradan etkilenecek. kurtardım ama nereden kurtaramıyorum? Kovanın ilk günlerinde doğanların da üzerine Plüton transiti geliyor. Başladı. Dönüşüm, değişim, kriz yönetme bölümündeyiz biz. Plüton'u aslında böyle kötü gezegenler sınıfında okuyoruz ama Çok güzel bir şeye ışık Sen- tuttun. Tam söylemek istediğim şeye parmak bastın. Ortaçağ kötücüllükten astrolojisi, yana bravo. değilsin değil mi? Bak beni çok iyi tanıyorsun. Ortaçağ astrolojisinde kötücül ve iyicil tanımları var. İşte Mars, Satürn kötücüldür, Venüs, Jüpiter iyicildir. Modern astroloji bunu kabul etmiyor. Çünkü etiket bu. Çünkü kötücül dediğimiz anda ben de bu tuzağa düşüyordum önceden. Negatif kodluyoruz. Bir gezegen kötücül değildir. Değildir. İyicil de değildir. Gezegen bir semboldür. Spektrum içinde hem iyicil olabilir hem kötücül olabilir. Çok güzel bir noktaya Mesela parmak Merkür bastın. retro herkes korkuyor ya. Aslında korkmamamız lazım öyle değil mi? O Merkür retrodan da öğreneceklerimiz, Tabii ki. dönüştürebileceklerimiz geçmişe çünkü dönüp baktığımızda o anda çok kötü gelen bazı olayların ya bunu ilk yaşamışım ki şu anda şu noktadayım. Şu anda böyle oldu dediğimiz pek çok olay yaşanıyor. Şöyle söyleyeyim. Mesela retro demek geçmişe bak demektir. Yani Merkür geri gidiyorsa geçmişteki Merküryen durumları tekrar gözden geçir. Aldığın kararları, yazdığın yazıları, imza attıklarını, geçmişteki fikirlerini, iletişim tarzını gözden geçir, hatalarını bul demek aslında. Hiçbir şey yapma demek değil yani. Yapılmayacaklar listesi kaygı yaratır. Yapılacaklar listesi çözüm üretir. Bu çok önemlidir. Astrolojide bu hep yanlış anlaşılmıştır. Bugüne İşte kadar hep imza böyle atma. anlatıldı. Evet. İşte uçağa binme. Bu beklenti kaygısı yaratır ve bu insanı hasta eder. Bir de kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi olmuyor mu Olur. sonrasında da? Çoğu kez de olmuştur. Negatif yorum yapan astrologların takipçileri çoğu zaman kaygı bozukluğu yaşıyor. Ve yazıyorlar bana. Barış Bey şu anda panik atak geçiriyorum. İşte şu yazıyı okudum. Diyorum ki o yazıyı boş ver. Çünkü gerçek hiçbir zaman tamamen negatif ya da tamamen pozitif değildir. Gerçek sıfır noktasındadır. Ne olumludur ne olumsuzdur. Ölüm bile. Birine göre bir düğün gecesidir Mevlana'ya göre. Birine göre bir felakettir. Olaylar kişilerin başına gelmez. Kişiler olayların başına gelir. Çok güzel. Zane Rudyard'ın bir deyişi bu. Biz olayları yorumluyoruz. Ve biz gözlemciyiz. Olaya anlam veren de biziz aslında. Kesinlikle. Bu o zaman güneş tutulması olsun. Dedik ki en çok kovaları etkileyecek dedik. Öbür burç Kovalar, hangisiydi? aslanlar. Aslanlar. Korkmamız gereken bir durum değil o zaman değil mi bu? Aslında Ne hiçbir öğrenmemiz şey değil. gerekiyor? Şöyle düşün derler ya hani korkan 1000 kere ölür, korkmayan bir kere ölür. Yani korktuğumuz an yaşayamayız. Umutlarımız olmayınca da yaşayamayız. Biz bunları alacağız, krizleri yöneteceğiz, dönüşeceğiz, güçleneceğiz ve yenileneceğiz. Bir ayrılık da öyle değil midir bizi dönüştürür. Bir Kesinlikle. ölüm bizi dönüştürür. Bir hastalık da bizi dönüştürür. Hastalık olmasa sağlığın bir kıymeti olmazdı. Ölüm olmasa yaşamın bir kıymeti olmazdı. Ayrılık olmasa aşkın da bir kıymeti olmaz. Ne güzel Dualizm. söyledin. Gerçekten evet. Bilemezdik. Kötü olmasa iyiyi de bilmeyecektik. İyi insan diyemeyecektik kötüler olmasa birine. Herkes aynı olacaktı.
O zaman teklik dünyasında olacaktık. Burada olmayacaktık. Orası diğer dünya. Orası teklik muhtemelen. Burası çiftlik. Her anlamda çift. Burası Ali Baba'nın çiftliği. Çok güzel oldu bu. Burası şu anda aklıma geldi inan. Orası teklik, burası çiftlik. İkilik diyecektim, çiftlik dedim. Burası Tam Ali öyle Baba'nın oldu. çiftliği. Ali Baba'nın çiftliği yani gibi. burası. O zaman şimdi güneş tutulmasında neler önerirsin burçlar için genel? Şöyle söyleyeceğim. Nasıl davranmalıyız? Şubat Bu ayı tutulmanın çok mühim. etkilerini. Öncelikle Evet. bunu söyleyeyim. Çünkü Merkür Retro var. Güneş tutulması var. 3 Mart'taki ay tutulması da Şubat'ı etkiliyor. Ve de Satürn ve Neptün 320 yıl sonra yaklaşık olarak Koç burcunda kavuşuyorlar. Hepsi Yani her şey Şubat ayına toplanmış bir paket program, tatillerde vardır. Yani her şey dahil, Şubat ayı öyle. Her şey dahil. Demek ki değişiyoruz. Dönüşüyoruz. Kriz yönetiyoruz. Umarım bunu liderler iyi yönetir. Savaşabilirler çünkü doğru yönetmezlerse. Boşu boşuna. Savaşın kazananı yoktur. Savaşta insanlık kaybeder her zaman. Umarım böyle bir şey yapmazlar. Akıl, denge, idrak ve iradeye Ay. sahip olurlar inşallah. Çünkü filler tepişiyor, çimler eziliyor. Yani maalesef Plüton Aslan jenerasyonunda doğan liderlerin çoğu diyeceğim, hepsi değil pek tabii ki. Plüton Aslan gücü dayatan bir etki. O Trump mesela orada doğmuş o yıllarda. Dikte eden, gücü dayatan, ayrıştıran bir etkileri var. Ama Plüton artık Kova burcunda, karşıt burcuna geldi Aslan'ın. Ve Şimdi Z değişiyor. kuşağı doğdu 2000'lerde. Uranüs Kova'dayken, Neptün Kova'dayken ve şu anda da Plüton Kova'da. Z kuşağı istemeyecek bu tarz bir liderlik stilini. nasıl bir stil bekliyor mesela Z kuşağı? Kova Nasıl gibi, Kova burcu dönüştürmeliyiz sembolizminde birleştirici, hümanist, evrensel düşünen, kardeşlik bilinci olan, özgürlükçü, etiketlemeyen Z kuşağı bunu istiyor. Umarım dedikleri gibi, istedikleri gibi olur. İstediklerini bulacak. Bulacaklar mı? Bence bulacaklar. Çünkü onunla senkronize olacaklar. Ben de Z kuşağı değilim ama sen de öyle biliyorum. Evet. Biz de bunları çünkü Bir de Z kuşağını savunuyoruz, bu eleştirenlere de etiketleri. kızıyorum. Neden? Bazen ben Z kuşağını övünce bana takipçilerimin bir kısmı diyor ki ne buluyorsun? Ben de diyorum ki pardon siz yetiştirmediniz mi Z kuşağını diyorum. Sizin eseriniz. Yani diyorlar ki mesela Z kuşağı telefona bağımlı. Pardon o telefonu eline siz vermediniz mi? iPad'e bağımlı. Pardon onları siz vermediniz mi ellerine? Sıkılmasınlar diye ya da çalıştığınız için ya da çok fazla soru sormamaları için siz verdiniz. O zaman niye eleştiriyorsunuz diyorum. Evet. Sebep sonuç ilişkisi. Biz şu an pek fark etmiyoruz ama bizden daha fazla istediğini talep edebilen, gerekirse gidip alabilen yapıdalar. Yani ellerinde Kesinlikle. telefon Daha oturmuyorlar öyle. özgürlükçü, Biraz daha daha- birey, Evet. etiket istemeyen ve daha hümanist insanlar. Hepsi için tabii ki demiyorum. Her jenerasyonun defoları vardır. Bizim jenerasyonların da defosu var. Ama beğeniyorum. Net Ben de beğeniyorum. beğeniyorum. Bütün Z kuşağı izleyicilerimize buradan da Selam olsun, sevgilerimizi, ben selamlarımızı. Eleştirilere de Gönderiyoruz, aldırmasınlar. evet. Aynen devam etsinler yollarına. Peki devam edelim. Bir de Ağustos ayında var tutulma Evet. demiştik. Şubat'la Ağustos arasında bizi bekleyen önemli gelişmeler var mı? Şu arayı bir dolduralım. Onu ne düşündüm biliyor musun sen anlatırken? Şubat'ı atlatan zaten Ağustos'a varır diyecektim. Bundan bir şey olmaz. Aynen öyle. Ciddi söylüyorum. Tabii bu bir espri, yanlış anlamasınlar ama bir an öyle düşündüm gerçekten. Şubat'ı sağlam atlatan Ağustos'a varır. O zaman şöyle söyleyeyim öncelikle. Şubat'ı sağlam atlatmak için ne yapmalıyız? Şubat'ı sağlam atlatmak için aslında o döngüye girdik. Çünkü astroloji bir günde başlamaz biliyorsun. Aslında biz bunun fragmanını geçtiğimiz yaz aylarında yaşadık. Çünkü orada da Neptün Koç'a geçmişti, Satürn Koç'a geçmişti, Uranüs ikizleri. Aslında yaşadık. Ben hep şunu diyordum. 2025 yazına iyi bakın. Ne yaşadınız? Mayıs'tan, hatta Nisan-Mayıs'tan başlayarak Düşünüyorum Haziran, ben de. Temmuz, Ağustos ne deneyimlediniz? O bir fragmandı Hı hı. olacakların. Eğer o fragmanı doğru değerlendirdiysek, iyi okuduysak oradaki alt metni sağlamız. İyi okumadıysak bir daha okumamız gerekecek o kitabı. Yani yine Bunu soracak yaşadıklarımıza bize. bakacağız. Evet, Ve onlardan yola çıkarak evet. Şubat'tan yola çıkış biletimizi Bir alacağız. ipucu daha vereyim izleyenlere. Eylül'de tutulmalar vardı. Yine Balık Başak aksında tutulmalarımız vardı. Mart'ta da var Başak Burcu'nda. Onlar da aslında Eylül'de başlattıkları projelere, ilişkilere şimdi daha iyi bir baksınlar. Çünkü Şubat'a doğru onların sonuçlarını yaşıyor olacaklar.
Ben de şimdi düşünüyorum, nasıl hatırlayalım Eylül'de ne yaptığımızı. Ben unutmuyorum mesela. Ben hatırlıyorum. Ben mesela kitabı bitirdim. Aa, Eylül'de ve Şubat'a doğru da çıkarttım kitabı. Ben ama bunu bilerek yaptım. Eş zamanlılığı orada değerlendirdim. İyi bir analiz etsinler. Eylül'de ne yaşadılar? Şimdi Şubat'ı atlattık diyelim ki. Bu geçtiğimiz, yaşadığımız o tecrübelerimizden aldığımız o birikimlerle biletimizi aldık, çıkış biletimizi. Kurtulduk, gittik. Arada Ağustos'a kadar Vardık. vardık. Böyle gidiyoruz bir yolculukta. Ağustos'ta ne yapacağız? Ağustos ayı zaten artık Güney Ay düğümünün Aslan'a geçişiyle birlikte egonun testten geçeceği bir dönem başlatacak, 1,5 yıl sürecek. Yani ben hayatımı yönetirken çok mu bencilim? Ya da çok mu fevriyim? Fazla mı gurur yapıyorum bazı konularda? Ve nasıl yönetiyorum? Bunu eleştirmemiz gerekecek. Zayıf yönlerimizi birazcık gözden Özellikle geçirmemiz. ego ile ilgili, çünkü Aslan egoyu anlatır. Bunu gözden geçirip Kuzey Ay düğümü Kova'ya ulaşmaya çalışacağız. Yani egodan biraz arınıp egoyu dengeleyip daha böyle hümanist olmak, daha toplumun haklarını da düşünen bir hale gelmek. Bu birey bazında da böyle, ama özellikle liderler ve yöneticiler için bu çok önemli bir süreç. Bana sorarsan bir slogan söyleyeyim daha net anlamaları evet. için. Plüton Aslan jenerasyonuna bay bay, Z kuşağına hay hay. Çok güzel manşet verdin. Ağustos ayında olacak. Manşeti verdim evet şu anda sana. Bana sorarsan bu böyle. Bir kere daha sert söylemiştim, yanlış anladılar. Sende de söyleyeyim, gülelim. Dinozorlara bay bay, Z kuşağına hay hay demiştim. Dinozor. Jurassic Park bitiyor demiştim. Yanlış anlayanlar oldu. Bunu yaşla ilgili söylemedim, zihniyetle Doğru. ilgili söyledim. Çünkü bir insan 20 yaşında da dinozor olabilir, 60 yaşında da dinozor olmayabilir. Zihniyettir bu. Yaş almakla yaşlanmak aynı şey değildir. Yaşlanmak örümcek kafalı olmaktır. Yaş almak olgunlaşmak, tecrübe sahibi olmak ve derinleşmektir. Yaş almak harikadır, yaşlanmak berbattır. Ve ikisinin arasındaki o farkı yaşayabilmek de bizim elimizde, değil mi? Kesinlikle bu da bilgeliktir. İkisi arasındaki fark. Aa, çok güzel söyledin. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Peki bu sene için çok zorlanacak burçlar hangileri olacak bu kadar tutulmanın arasında? Yani aslında doğru açıdan bakarsak, böyle espriler vardır ya, hepimiz bir tık zorlanacağız. Çünkü o Neptün balık bitti. 2011'den beri oradaydı. Satürn balık bitiyor, 3 senedir oradaydı. Yani dişil burçların enerjileri bitiyor, eril burçlara geçiyoruz. Bu şu demek: rehavet var üzerimizde. O rehavetten kurtulacağız, uykudan uyanıyoruz ama biraz uyku sersemiyiz. Silkelenmemiz gerekiyor. Ya hepimiz için bu bir tık zor aslında, uyanmak. Ve biraz da aksiyona geçmemiz gerekecek. Kesinlikle. Haklarımız için mücadele etmek, eşitlik için, özgürlük için, adalet için. İran'dakiler duymasın bu dediklerimi. Duymasınlar. Kızıyorlar orada, biliyorsun. İzleyemiyorlardır bile zaten şu anda. Orada benim Evet. çok sevdiğim bazı takipçilerim var. Selam söyleyeceğim onlara. Hiç endişe etmesinler. Sonunda, filmin sonunda özgürlük kazanacak bütün dünyada. Astroloji bunu net bir şekilde gösteriyor. Geçmişi geleceğe projekte ettiğimde, çünkü Plüton Kova'dayken Fransız ihtilali olmuş. Amerika'da bağımsızlık savaşı olmuş ve kölelik kalkmış falan filan. Bir sürü şey var. Hiç endişe etmesinler. Özgürlük kazanacak. Ne kadarlık bir süreç sence bu? Uzun sürecek bana sorarsan. Çünkü Plüton Kova geçişi 2043'lere kadar neredeyse. Aa, o kadar uzun sürecek. Yani bir günde olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Zaten bu çok ütopik olur. Ama kazanacak özgürlük, ben eminim. Eminim bundan bir astrolog olarak. İnşallah güzel enerjilerimizi de yollayalım. Manifest yapalım Manifest hatta yapalım bunu. hep birlikte. Manifest yapalım. Özgürlük, eşitlik, adalet ve kardeşlik bilinci kazansın. Ben bunu diliyorum. Hepimizin kanında zaten her şey yok mu bu ülkede de? Ben mesela bir E-Devlet'e gireyim dedim. Merak ettim. Maşallah ben zaten melez olmuşum O soy mesela. ağacına bakmak için mi girdin sen? Tabii. Sinop'taki Yorum büyük yapamadım. dedesi babamın, Özkristo ismi, Sinop'ta var esas, Benişli köyünde var. Mardin'e askerliğe gidiyor, orada aşiret reisinin kızını alıyor, kaçırıyor. Ne oluyor? Bir bakıyorum ben E-Devlet'e, 3 tane atam Mardin'de, 3 tanesi Sinop'ta, bir tanesi Zonguldak'ta, anneannem ta Yunanistan'da Dört bir kökenleri, tarafından. dedemin de daha İran'a dayanıyor. Şimdi ne oldum ben mesela? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyorum. Senteziz, hepimiz meleziz. Tabii ki. Yani o yüzden eşitlik, özgürlük çok önemli. İnsan hakları çok önemli.
Kimse kimseden ayrı değil. Zamanında bir müze vardı, hatırlıyorum, bir sergi vardı. Türkiye'ye de gelmişti. İskelet sergisi. Şunu gösteriyor. Herkesin iskeleti aynı. Ve sonunda herkes Özünde- iskelete dönüşecek. Hangi ırktan olursa olsun, herkes insandır. Hangi inançtan olursa olsun, hangi cinsiyetten olursa olsun. İnsan insandır, kedi kedidir. Aynı mantık. Ayrımcılar kaybedecek. Şimdi kedi kedidir dedin ya. Ben bu noktaya da bir Hassas gelmek noktamıza istiyorum. geldik, İkimizin evet. de efendim ikimiz de hayvanları Kedi çok de- seviyoruz. Barış ama kedileri bir tık daha fazla seviyor. Bence sen de çok seviyorsun yani. 5 kedim var benim de. Evet. Biraz seviyorum. Ve o kadar harika bir şey yaptın ki burada herkesin önünde seni tebrik etmek istiyorum. Estağfurullah. Benim sosyal medyadan paylaştığım bir kediyi evlat edindin. Seni tebrik ediyorum. Ay çok teşekkür Meltem. ediyorum. Ben sana teşekkür İnsanlık ediyorum adına efendim. tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür Öyle ediyorum bir efendim. insan. Barış gerçekten sosyal medyada eminim hepiniz takip ediyorsunuz ama ben gerçekten azılı takipçilerindenim Barış'ın. Her yazdığını okuyorum. Çok güzel mesajları oluyor. Bana kendimi iyi hissettiriyor. Asıl önemli olan kısmı da o. Ve arada bir de hayvanlarla ilgili paylaşımlar yapıyor. İşte onlardan birine ben böyle bakıp da arkamı dönemeyenlerdenim. Hatay'dan bir kediyi paylaşmıştı. Ulaştım. Evimize geldi, gözleri de görmüyor, çenesi de kırık ama şu anda çok mutlu bir şekilde yaşıyor ve senin sayende bu. Çünkü olmasa göremezdim ben de ve elimi Benim uzatamazdım. vesilemle, senin de vesilenle Allah'ın sayesinde, ama sen burada çok önemli bir vesile oldun. Yani bunu asla iltifat olsun diye şu anda söylemiyorum. İnsanlık ve vicdan adına seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür Sadece ederim ben bunu de. Sen de söyleyeceğim. isim babası olursun artık. Olurum seve seve. Barış'ın kedisinin ismi Pakize, Pakize. efendim. Benimkine de bir isim bulmak artık. Erkek miydi Kız. seninki? Kız mı? Dişi. Tamam. Pakize'ye bir kız kardeş Bir kız adı kardeş bulalım o adı zaman. bulacaksın. Tamam. Böyle yapalım. İzleyicilerimizden de rica edebiliriz. Rica Siz de ederim. yazın. İsim önerin. Evet, İsim önerin Pakize'nin kız bize. kardeşi ne olacak? Bakacağız biz. Pakize Suda'ya da Allah rahmet eylesin. Ya evet, Çok severdim ve çok oradan ilham almıştım Pakize ismiyle ilgili. Demin yayından önce Evet. konuştuk. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ben de çok severdim. Hem yazıları hem yaptıkları. Yani bazı insanları yayından önce de sana söyledim ya, Billur Kalkavan için de aynı şeyi düşünüyorum. Pakize Suda için de. Bazı insanlara derler ya hani ölüm yakışmıyor diye. Kesinlikle Çünkü öyle. o kadınlar özellikle çok güçlüdür, ışıltılıdır, ilham vericidir. Gerçekten ben Rol de model olabilecek yakıştıramıyorum. kadınlar. Sen söyleyene kadar farkında bile değildim. Bilinç dışım reddetmiş mesela. Sen söyleyince farkına vardım. Vefat ettin, etmiş evet. olduğunu. Evet. Onları da anmış olalım o zaman bu Anmış yayınımız olalım, vesilesiyle. evet. Peki bize şimdi ödevler vermek ister misin Barış kitaptan? Veririm. Yani Peki. hangi burç neler yapmalı şu yılı bir atlatalım. Ve Ama tamam. güzel bir şekilde atlatalım. Kendime de ödev veriyorum. Hepimize Evet, ödev ben veriyorum. özellikle ödev istiyorum senden. Tamam, Çünkü hepimiz en için ödev zorlanacak nedir? burçlardan biriyim zannediyorum. Değil mi? Burç söyleyeyim mi sana minik hadi. ödevleri? Zaten öyle 12 yapalım. tane var. 12 Tamam. cümle gibi olacak Tamam. aşağı yukarı. Koç için ödevimiz şu. İnisiyatif kullan ama hedefi doğru belirle. Yani yanlış hedefe doğru gitme. Düşünerek git. Boğa için konfor alanından çık ama çıkarken artık sınırlarını da biraz esnet. Hayata bakışını da biraz esnet. Sürekli olarak maddi emniyet içerisinde olmak zorunda değilsin. Yine güvende olabilirsin. Yani konfor alanı eşittir güvenlik değildir. Ödevleri bu olacak. Çünkü konfor alanında bazen çürürüz. Çıkamadığımızda. İkizlere değiş, merak et, araştır ama yüzeyde kalma ve sosyal çevreni belki de birazcık eleme dönemindesin diyebilirim. Yani kuru kalabalığa gerek yok diyebilirim ödev olarak. Yengeç burcuna artık daha fazla risk alabilirsin, daha umutlu olabilirsin. Ama bütün bunları yaparken kararlarını sadece duygusal açıdan alma. Mantığını da devreye sok diyeceğim. Yengeçler için çok zor bir tavsiye Zorlanacaklar. değil mi? Benim de ay Zorlayacağız. burcum yengeç bu arada. Zor, ben de zorlanacağım. Aslan burcuna diyorum ki fırsatların var, evet. Ama egonu çok şişirme. Geçmişteki ego problemlerini iyileştir. Bunlardan ders al ki gerçekten hak ederek hayatın direksiyonunda ol diyeceğim. Başaklara artık diyeceğim, neyi tutman, neyi bırakman gerektiğini yeterince düşündün. Bu Mart'taki tutulma ve Ağustos'taki tutulmayla birlikte bırakacaklarını bırak ve yola devam et diyeceğim. Terazilere, çok biliyorsun ilişkilerle ilgili bir burçtur. Tam da o alandan etki alıyorlar. İlişkilerine gerçekçi bir gözle bak diyeceğim. Yani eşitlik,
Adalet gerçekten var mı? Eğer yoksa belki de kendinle olan ilişkini güçlendirme zamanın geldi diyeceğim. Akreplere diyeceğim şudur. Kriz yönettiler biliyorsun yıllardan Tabii. beri. Artık diyeceğim krizler sonlanıyor. Hafifliyor daha doğrusu ve sen daha iyi kriz yönetmeyi öğrendin. Ama bütün bunları yaparken günlük rutininin içerisinde kendini artık daha fazla çok yorma. Sağlığına da dikkat et diyeceğim. Ödevleri bu olacak. Yaylar biliyorsun biraz daha böyle fütursuzdur. Çok severim yayları böyle. Gezmeyi Risk alırlar, severler. maceraya girerler. Bu sene diyor ki sürpriz ilişkiler hayatına girecek diyor. Ve bunlara hazır mısın diyor. Özgürlükle aslında sorumluluk arasındaki dengeyi iyi kur diyor. Sınırları belirlenmemiş bir özgürlük zaten köleliktir diyor. Nietzsche'nin dediği gibi özgürlük harikadır ama sınırlarını çizmezsek haz bağımlısı oluruz ve bağımlı bir kişiye dönüşürüz. Kendi hazlarımıza bağımlı hale geliriz. Oğlaklara bu sene onlara çok güzel haberim var. Öyle mi? İlişkileri yeniden yorumlayacakları bir yıl ve belki de ödevleri ne olacak biliyor musun? Evlenmek olacak. Oğlaklar o zaman Evet. bu sene yaşadı. Hele ki yükselen oğlaklar için bu ihtimal çok güçlü onu söyleyebilirim. Çünkü evlilik alanları alıyor bu etkiyi. Kovalara dönüşmeyen dönüşümün kendisidir diyeceğim. Çünkü değişimi de geçtiler artık. Dönüşüm safhasındalar Plüton tepelerinde. Yani hayatlarının altı üstlerine gelebilir. Ama şunu fark etmeleri gerekiyor. Hani diyorlar ya belki de altı üstünden daha iyidir. Balıklar çok zorlandılar biliyorum. Satürn onları olgunlaştırdı, zorladı, büyümelerine vesile oldu. Şimdi büyüdünüz. Artık gerçekçi olarak yola devam etme zamanınız da geldi. Hayalleriniz için adım at diyeceğim. Satürn balık burçlarının büyümesine vesile oldu. Sertab'ın şarkısı gibi. Büyü de gel çocuk, büyü de gel dedi. Hadi o yolları yürü de gel dedi. Ve olgunlaştılar. Artık büyüdüler diyorsun. Büyüdüler. Arda. Evet, büyüdüler. Peki bu senenin mottosu sence ne olabilir başka? Ne olabilir? Hemen düşüneceğim. 2026'da. Birkaç motto hemen aklıma geldi. Bir tanesi. Manşeti yani bu senenin manşeti. Harekete geç ama şuursuz olma. Çok güzel. Akışta kalmak, yatışta kalmak değildir. Akışın sorumluluğunu al. İlk aklıma bunlar geldi. Peki finansal olarak baktığımızda böyle bir sürü tutulma var ya, hep de güneş tutulmaları var. Senin alanını ilgilendiren o Ben kadar hep öngörüm var ki aslında. Ekonomiye çeviriyorum işi. Keşke biliyorsun finans mezunu olmadan çok fazla yorum yapamıyorum biliyorsun. Ama keşke yapabilsem. O kadar çok öngörüm var ki Meltem. Hadi anlat bize. Çünkü bir tanesi altın. Astrolojik olarak Güneş ve Aslan burcu sembolizmidir ve 30 Haziran'da Jüpiter Aslan'a geçtiği zaman altını şişirecek. Haziran tarihi ben 30 yatırım tavsiyesi Haziran'dan değildir itibaren. efendim ama Evet, yatırım ben tavsiyesi yine de değil bu. notlarımı alacağım. Astrolojik öneriler Astrolojik bunlar. önerilerimiz. Ve yorumlar, onu söyleyeyim her şeyden önce. 30 Haziran'da Jüpiter Aslan'a geçiyor ve bir yıl boyunca orada altın gitgide artabilir ve şişebilir. Ancak Ağustos ayında Güney Ay düğümü Aslan'a geçtiğinde ve Aslan burcunda güneş tutulması olduğunda da orada artık hani ekonomistler ne diyor, düzeltme mi oluyor, bir şeyler mi oluyor, bunlara da maruz kalabilir. Yani altın ama yine de günün sonunda bence kazanan Olacak. Peki gümüş için var mı? Gümüş için Gümüş şöyle söyleyeceğim. ne Bir mesela ay temsil ediyor? sembolizmidir. Hah, onu Aydır soracaktım. gümüş. Çünkü simyada da böyledir. Güneş altın, ay gümüş, Merkür civadır mesela. Mercury zaten civa Evet, anlamında da evet. kullanılıyor. Venüs bakırdır. Hepsinin başka Aa, bir onu şeyi bilmiyordum. vardır. Bakırdır. Venüs Jüpiter de kalaydır. Eskiden kalay diye bir şey vardı biliyorsun. Satürn de kurşundur. Aslında şamanizmde hani kurşun döktürme olayı var ya. Evet. Satürn enerjisini nötralize etmektir. Çünkü Satürn ayrılık, hastalık ve ölümü sembolize eder. Bunu bilmiyordum yalnız. Çok güzel oldu. Evet. Burçların demek böyle burçların diyorum, Hatta gezegenlerin gün olarak da madenleri var. vardır. Gün olarak da vardır. Mesela diyete başlama günü pazartesi değildir. Çünkü ay günüdür. Monday, Monday'den gelir. Saturn Day, Saturday'e dönüşmüştür. Cumartesidir. Cumartesi diyete başlanır. Çünkü ay yeme içme günüdür zaten. Hani pazartesi diyetleri bu yüzden çoğu zaman boşa gider. patlar diyorsun. Satürn Ondan günüdür dolayı. cumartesi ve zaten biliyorsun mesela bazı inanç sistemlerinde, Musevilerde falan cumartesi kısıtlanmayı, bazı şeyleri yememeyi anlatır. Diyete başlama günüdür mesela. Çok enteresan. Venüs günü Sunday'de cumadır. Eğlenme, bir araya gelme, sosyalleşme. Hem
Bir araya geliş Müslümanların camiye gidişinde görülür Venüs gününde. Mesela Jüpiter günü Perşembe günüdür. Daha böyle hayırlı uğurlu görülmüştür eski dönemlerde. İnançlarla ilgili Merkür günü Çarşamba günüdür. Mars günü Salı günüdür. Salı sallanır diye bir laf Evet, vardır. Doğru. Biliyorsun. Yani aslında simya, astroloji, ezoterizm hepsi iç içedir. Günleri hiç bilmiyordum yalnız. Hepsini yayından Yanlış sonra da günde not diyete alacağım. başlıyorlar. Cumartesileri diyete başlıyoruz o Cumartesi zaman. başlanır ve ay küçülürken başlanır. Çünkü ayın ışığı küçülürken, küçülen faza, yani dolunayı geçtikten sonra küçülmeye başladığında bir şeyleri bırakmak için uygun bir faza geçeriz. Bunlarla eş zamanlı olursak hayatımız daha rahat. Daha kolay olur. Ben hepsini açıkçası değerlendiriyorum. Peki böyle önemli bir şeye başlarken ya da bir karar alırken onun var mı böyle bir önerebileceğin bir günü? Yeni ay değildir. Birçok astrolog yeni ay diyerek Evet, hata öyle denir. Neden? Neden hata bak? Hemen mantığını söyleyeceğim. Yeni ayın ışığı henüz karanlıktır. 1-1,5 gün karanlıkta kalır, sonra hilal fazına doğru geçmeye çalışırken ışığı büyümeye başlar. İlk gününde yeni ayın başlarsanız karanlıktayken başlamış olursunuz. Doğru sonucu alamayabilirsiniz. İkinci, üçüncü güne yakın Evet. yapmak lazım. Çünkü ay eskilerin yolunu bulmasıyla da ilgilidir. Elektriğin olmadığı dönemlerde biliyorsun. Dolunayda rahat yollarını buluyorlar. Çünkü her şey görünür oluyor. Ayın ışığının görünür olması gerekiyor. Karanlıktayken biz sonucu göremeyiz. Yani yeni ayın ilk günü değildir başlangıç. Maalesef bazı astrologlar bile yanlış söylüyor. İyi ki sordun Başlangıçmış bunu. gibi. Güzel Aslında oldu değildir. bu. Ben de öğrenmiş Bak oldum. konu nereden nereye Evet. geldi, çok önemli ipuçları çıktı. Tam finansal parayı konuşuyorduk. Ay gümüş Bunları tuttuk çok ama arada bir soruyorlar sürü de bir de, biliyor musun? güzel Bana bilgi edinmiş DM'de olduk. çok soruyorlar. Bu programın bu parçasını ben Instagram'a koyacağım özellikle, çünkü bu Ben soruyu sana çok kesin- alıyorum. İşte hani ne zaman diyete başlayalım, ne zaman? Çok önemli bir soru sordun Meltem, öyle diyeyim sana. Allah ben de öğrenmiş oldum Sen de sayende. öğrendin, ben de cevaplamış oldum. Çok mühim bir soruydu bu. Gümüş diyorduk şimdi. Gümüşten. Ay sembolizmidir. Evet. Ay tutulmaları civarlarına bakmak gerekir. Mesela 3 Mart'ta ay tutulması var. Ağustos ayında bir daha ay tutulması var. Gümüşteki oynamaları ay tutulması civarı ve ayın aldığı açılar. Yalnız ay bir gün içerisinde bile çok açı alan bir gösterge. Zaten gümüş de en oynak sonuçta madenlerden bir tanesi. Aynen öyle. Ayın sağa solu belli olmaz çünkü gün içerisinde bir sürü açı yapar. Güneş daha yavaş hareket ettiği için daha az açı yapar. İstikrarlı gidiyor Daha bize istikrar. altında. Yani ben bireysel olarak, hani bu bir yatırım tavsiyesi değil. Ben hala altına güveniyorum yatırım olarak. Kriptolara hiç güvenmiyorum. Onu dürüstçe soracaktım. Mesela kriptoları temsil eden herhangi bir gezegen var mı? Daha çok Uranüs, çünkü yenilikle ilgili olduğu için ve zaten Uranüs boğadayken ortaya çıktılar. Yani boğa çünkü paradır, Uranüs devrimdir. Kripto paralar aslında bildiğimiz parada bir devrim yarattılar. Ama hala güvenemiyorum. Senin hiç sevmediğini de biliyorum. Evet. Sen bir dokunabildiğin, hissedebildiğin. Hissedebilmeliyim ben. Maden İnsan olmalı ilişkilerinde de diyorsun, öyle. evet. Benim bir insana sarılmam gerekir. Onu kamerada görmek bana yetmez. Aynı şey benim yatırımlarda da aynı şekilde davranıyorum. Genelde de hakikaten karlı çıktığımda söyleyebiliyorum, dürüstçe söyleyeyim. Zaten altıncıysan geçen sene. Aynen öyle. Ben altıncıyım. Yani ben kesinlikle, benim elle tutabilmem, gözle görebilmem gerekiyor. Çünkü o korktuğumuz dijital kıyamet bir gün olursa, yani güneşteki patlamalar vesilesiyle ya da bir manipülasyonla her şey sıfırlanır. Kriptolar sıfırlanır. Ertesi sabah sıfır uyanırız. Arkasında hiçbir değer olmadığı şey yok. için. Evet. Hiçbir şey yok arkasında. Öyle bir sıfırlama bekliyor musun peki? Ben bir gün olabileceğini düşünüyorum. Ne kadarlık Çünkü zaman genelde dilimi dizilerde sence? gösterdikleri şeyi Evet. yapmadan rahat etmiyorlar, biliyorsun. O zaten bir bizi Bir alıştırma öngörü dönemi gibi oluyor. oluyor onlar. Yani ben bir gün olabileceğini düşünüyorum. Ki şu anda da biliyorsun uzunca bir süredir güneş patlamaları maksimumda. Ve dünyayı etkiliyor. Elektromanyetik alanı falan etkiliyor. Hepimizin psikolojisine kadar etkiliyor aslında. O bir sembolizm değil, yani o gerçek bir etki. O yüzden bir gün böyle bir şey olabilir pek tabii ki. Ve yapabilirler de bilerek. Bilerek de yapılabilir. Ben de onu düşünüyordum Yapabilirler. şu an. Olmasa bile Oldu oldurabilirler. derler. Evet, oldurabilirler. Olmasa da olmuştur diyebilirler. Şimdi, yani katılıyorum Barış, sana. hiç astrolojiyle ilgisi olmayan bir şey sormak istiyorum sana. Sen çünkü psikolojiyle de ilgilisin, bunun eğitimini de aldığın için. Senin böyle zor zamanlardan geçerken yaptığın herhangi bir şey var mı? Sana iyi gelen, kendini iyi hissettiren. Kitap yazıyorum. Kitap yazıyorsun. Yani izleyicilerimize de iyi gelmesi için. Onlara da öneride bulunacağım. Önce bunu Geçti. bireysel yanıtlayacağım, sonra genel için yanıtlayacağım. Benim hayatım şöyle bir kök inanç, bu aslında bunu değiştirmem de gerekiyor. Kriz eşittir dönüşümdür benim hayatımda. Yani bütün hayatıma baktığım zaman
En yakın dostumun ölümünün arkasından ve çok sevdiğim bir kedimin ölümünün hemen arkasından 2018'deki kitabımı yayınladım mesela. Babam kalp krizi geçirdiğinde hemen arkasından bir roman yayınladım. Ali Boz'la beraber yazmış oldum. Benim hayatımda aslında bu kök inancı değiştirmem de gerekiyor, bunu biliyorum. Kriz eşittir dönüşüm. Bende bu sistem böyle çalışıyor. Yani öfkeyi, kederi, mutsuzluğu ben üretime dönüştürdüğüm Çok zaman... güzel bir şey aslında. Bunu niye Evet. değiştirmeye çalışıyorsun? Şunu daha değiştirmeye güzel çalışıyoruz. Şimdi kendi terapistimde var. Kriz olmadan da dönüşebilirim kök inancına ulaşmam gerekiyor. Çünkü kriz eşittir dönüşüm diye düşündüğüm sürece krizle senkronize oluyorum. Üretmek Dönüşüm için. gerektiğinde bir krizde meydana Aynen geliyor. öyle. Ve krizi bazen kendimde yaratıyorum. Üretmek için. Üretebilmek için. Özellikle özel hayatımda. Arıza olabiliyorum yani, herkes gibi öyle diyeyim. Evet, tabii itiraf.com. O yüzden aslında kriz olmadan da dönüşebilirim kök inancı sağlıklıdır. İnsanlara da şunu öneririm. Dönüştürsünler o duyguyu ama içinden geçtikten sonra. Duygulardan kaçarsak onları ertelemiş oluruz. Daha sonra ertelenmiş başka problemler yaşarız. Duygunun içinden geçmek gerekiyor. Öfkenin, kederin, her şeyin kaçmadan. İçinden geçerken, çünkü duygular kalıcı değildir, korkmasınlar. İçinden geçtiğimiz zaman duygu zaten geçecektir bir süre sonra. Bu yas için de böyledir. Her duygu için geçerlidir bu. Ama sonra da dönüştürsünler. Bir hobi bu dönüşüme eşlik edebilir. Bir kitap eşlik edebilir ya da başka bir şey. Yani onlar için kendilerini iyi hissettirecek, özgüvenlerini, öz saygılarını arttıracak bir çiçek ekmek bile olabilir bu. Ya da bir Hayvan kedi evlat sahiplenmek de sahiplenmek. olabilir, bir köpek sahiplenmek de olabilir. Yani önemli olan şudur, insanın aynaya baktığı zaman kendine şunu söyleyebilmesi. Ben düştüm, kalktım, hatalar da yaptım, bedellerini de ödedim ama şimdi ben bunları dönüştürdüm ve kendime saygı duyuyorum diyebilmek önemli. Hata insana mahsustur. Ben de hayatımda majör hatalar yaptım. Herkes gibi. Ama önemli olan tekrar ayağa kalkmak, o duyguları tekrar dönüştürebilmek, iyileşebilmek, devam edebilmek ve derinleşmektir. Zaten bunun için bu dünyadayız biz. Son nefesimize kadar öğrenmeye devam edeceğiz. Hatalarımızdan da öğreneceğiz. Biz hatalarımızla güzeliz. Ve harita ile ilgili bir ipucu da vereceğim. Kitaba da koydum bu yazıyı. En zayıf görünen yanımız en güçlü yönümüz. Yara aldığımız yerden şifa veririz. Asla haritalarına negatif yorum yapan astrologlara inanmasınlar. Ben yıllarca bundan muzdarip oldum. Negatif kodladılar çünkü beni de. Ben 17 yıldır bu işi yapıyorum. 15 yıldır aktif olarak yapıyorum hatta. Ama 20 yıl önce pek çok astrolog bana diyordu ki senin Satürn'ün zararda. Sen para kazanamazsın. Sen şunu yapamazsın diye beni kodladılar. Ben bu kök inançları değiştirmek için yıllarca uğraştığım için bu kitabı yazdım. Benim kadar uğraşmasınlar diye. Çünkü ben onu zorlu yoldan öğrendim. O kök inançları tekrar değiştirmeyi, o şemaları. Uzun yıllarını aldı belki de Uzun değil mi? Bunu yıllarımı değiştirmek. aldı. O yüzden en zayıf görünen yönleri onların en büyük güçleridir. Bunu hiç unutmasınlar. Bir anekdotla bunu özetleyeceğim. Uzak Doğu'da bilirlerdi zaten. Bir çocuk var ve çocuğun sol kolu yok. Ve Uzak Doğu sporu öğrenmek istiyor ve diyor ki kimse bana öğretmez. Sonra bir eğitmen buluyor ve adam öğretmeye başlıyor onu ama ona hep aynı hareketi öğretiyor. Çocuk da diyor ki bu adam herhalde bana acıyor, beni ciddiye almıyor diye üzülüyor. Yarışmaya çıkıyor. Bütün hepsini yeniyor tek hareketle ve birinci oluyor. Çünkü o harekete karşılık verebilmeleri için sol kollarının olmaması gerekiyor. Hayat böyle bir şey. Çok güzel bir hikaye. Çünkü hayat böyle bir şey. Zayıf yönü onu en güçlü hale getiriyor. Kesinlikle. Çok güzel bir hikayeyle bitirdin Barış. Gerçekten çok teşekkür Ben ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Efendim astrolog yazar Barış Özkırış bizimle birlikteydi. Ben hiç bitmesin istiyorum aslında bu Ben de. program. Çünkü ses tonuyla, sesinde muhteşem gerçekten, anlatışıyla gerçekten çok çok sevdiğim bir astrolog. Tekrar kitabını bir kez daha gösteriyorum. Tabii ki. Denge, idrak, irade efendim. Barış Özkırış'ın Instagram adresinde de nasıl ulaşabileceğiniz yazıyor ve tekrar hatırlatayım. 3 kitabımızda sizlere hediye. Evet. Aşağıya yazıyorsunuz denge, idrak, irade diye. Ben de size imzalı, Barış imzaladı çünkü size gönderiyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizi çok seviyoruz. 50.000 abone olduk. Umuyoruz daha da artsın. 100.000 olsun 2026'da o. İnşallah 100.000 olsun. Görüşmek üzere haftaya. Görüşmek üzere.